Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün benim çok sevdiğim ve sürekli yapmış olduğum nohutlu muhteşem bir tarif paylaşmak istiyorum. Hem yapımı çok basit hem de gerçekten de çok lezzetli. Çıtır çıtır bir lezzet. Deneyenler eminim çok beğenecek. Özellikle diyet yapan izleyicilerimin mutlaka bu tarifi denemesini tavsiye ediyorum. Yüksek oranda doyuruculuk özelliğine sahiptir. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 2 su bardağı nohut var. Nohutları akşamdan 2-3 defa bol suda güzelce yıkadıktan sonra üzerine soğuk su ilavesi yaptım. Bir gece boyunca dinlendirdikten sonra suyunu döktüm ve şimdi üstüne yeniden soğuk su alarak hemen ocağa bu tencereyi koyuyorum. Tencereyi ocağa aldıktan sonra ocağın altını açtım. Şu anda en harlı ayarda, ocağın en büyük gözünde, en yüksek ateşte. Kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıkça yüzeyinde görmüş olduğunuz gibi köpükler oluşacaktır. Hemen bu köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. İlk köpükleri aldıktan sonra yine ocağın altını kapatmıyorum. Yüksek ateşte kaynamasına devam edeceğim. Çünkü yüzeyinde yine bir miktar köpük daha oluşacak. Ondan sonra hemen altını kapatabilirsiniz. Yani su kaynadıktan sonra köpüklerini birazcık temizledikten 10 dakika sonra 15 dakika sonra ocağın altını hemen kapatabilirsiniz. Nohutun suyu çekildikten sonra şimdi hemen baharatlarını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ilavesi yaptım. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Tabii ki de kırmızı toz biber miktarını arttırabilirsiniz. Çok güzel yakışıyor. Hatta birazcık daha ilave edeceğim. Yarım çay kaşığından az karabiber ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı tuz, çok az kimyon eğer evinizde varsa ama çok az olması gerekiyor. Yine çok az da eğer evinizde varsa zerdeçal ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Yine zerdeçal çok az olması gerekiyor. Yani çay kaşığın ucuyla kullanırsanız yeterli olacaktır. Şimdi hemen fırına vereceğim. 250 derecelik fırın ayarında 20 dakika kalması yeterli olacaktır. Çıtır çıtır ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Bizim sürekli yapmış olduğum bir tariftir. Aynen sadece fırından çıktığı gibi de afiyetle kuru yemiş gibi yiyebilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. 22 dakikanın sonunda nohutları fırından çıkarttım. Sadece bir defa açtım. Şöyle bir karıştırdım 10-12 dakika sonra. Ardından da 22 dakika boyunca fırında kaldı. Çıtır çıtırdı ve orta yumuşaklıktaydı. Gerçekten de tam istediğim bir dokusu vardı. Eğer nohutu çok fazla fırında bekletirsek bu sefer de aşırı çıtır olur ve dokusu da sertleşir. Bu nedenle lütfen kıvamına dikkat edelim. Orta yumuşaklıkta olması yeterlidir. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Her zaman aynen bu şekilde yapacaksınız. Sizlere garantisini veriyorum nohutu. Ev halkı da çok sevecektir. Ben şimdi yoğurtla karıştıracağım ama dediğim gibi sade de afiyetle tüketebilirsiniz. Bir kaseye bir miktar süzme yoğurt aldım. Evinizde varsa bir yemek kaşığı da mayonez ilavesi yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Şimdi yarım demetten az maydanozu bu şekilde ince ince doğruyorum. Eğer evinizde maydanoz yoksa dereotu da kullanabilirsiniz.
Eğer evinizde varsa biraz da susam ilavesi yapmanızı tavsiye ediyorum nohutların üstüne. Çok güzel yakışıyor. Eğer yoksa da kullanmayabilirsiniz. Bu kavrulmamış susamı da hemen 1 dakikanın içerisinde kavurdum. Ve şimdi hemen nohutların üstüne serpiştireceğim. Bir yemek kaşığı tereyağını da eritiyorum. Erittikten sonra yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Ve az bir şey yaktıktan sonra hemen şimdi nohutların üstüne dökeceğim. Tadına baktım. Yine her zamanki gibi çok güzel olmuş. Bizim alışkın olduğumuz bir lezzettir. Sizlere de sunmak istedim. Önermek istedim. İnşallah denediğiniz zaman sizler de çok beğenirsiniz. Özellikle diyet yapan izleyicilerimin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten de yüksek oranda doyurucu özelliğine sahiptir. Gün boyu sizi tok tutacaktır. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.